Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel, çok kolay bir tığ işi örgü modeli paylaşacağım. Evet, böyle güzel, rengarenk, minik dondurma anahtarlıklar ya da dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz süsler yapacağız. Hazırsak hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, anahtarlık aparatlarına ihtiyacımız olacak. Şöyle yakından bakalım. 0 numara bir tığ kullanacağım. Koton iplerim var yine. Alize Koton Gold kullanıyorum. Ama siz dilerseniz evde kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Pamuklu ipler tercih ediyorum. Şöyle bir külah yapımı için koyu sütlü kahverengine ihtiyacımız olacak. Az miktarda elyaf. Şimdilik gerekli malzemeler bu kadar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bugünkü videomda sizlere bu güzel modelleri anlatacağım. Hemen başlayalım. Evet, pembe ipimi alıyorum. Hemen sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördüm. İpimi çektim. Şöyle ilk ilmeğin içinden tığım ile geçiş yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir ilmek kaydırma ile kapattım. Hemen ikinci turla devam edelim. Dilerseniz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Burada ise 6 olan sayımı 12'ye çıkarmak için her sık iğneye çift sık iğne yapacağız. Artırma işlemi yapıyorum. 2, 3 ve 4, 5 ve 6, 7 ve 8, 9 ve 10. Son olarak 11 ve 12. Evet, ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Sizlerin de çok severek, beğenerek öreceğinize eminim. Ördüğünüz ürünlerin resimlerini Instagram hesabınızdan bizleri etiketleyerek paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada ise 12 olan sayımı 18'e çıkarmak için bir tane sık iğne, bir tane artırma yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bu turu böyle tamamlayalım. Evet, 4. sırada 1, 2, 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. 24 olacak sayımız. Evet, sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4. Evet, 4. sıradan sonra şöyle örgümüzün ön ve arka lobu görüyorsunuz. Ben şimdi şu önde kalan FLO dediğimiz ön lobdan örmeye devam edeceğim. Buraya hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. Şu görüntüyü vereceğiz şimdi sırayla. Bunun sıklığını siz belirleyin. 3 tane zincir çektim. Her çektiğim zincire geriye doğru bir sık iğne örüyorum. Ve şöyle yanındaki ilmeğin yine dış kısmından bir ilmek kaydırma yapıyorum. Biraz daha ilerleteceğim. İlmek kaydırma ile 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Her birine bir sık iğne olacak şekilde geriye doğru örüyorum. İlmek kaydırma. Şu aralarda da ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki. Bazen minik, bazen biraz daha uzun damlalar yapıyorum. Buna kendiniz karar verin.
Evet, bu şekilde aralarda ilmek kaydırma yaparak ilerleyelim. Mesela buraya çok daha uzun 3 4 sık iğneyi de pek geçmemeye çalışalım. Zaten minyatür bir çalışma. Çok da uzun olmasın. 4 sık iğne yapmıştım. Hemen yan ilmeğe bir ilmek kaydırma ile geçiş yaptım. Aralarda yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bunun sıklığına siz karar verin. Dediğim gibi. Kısa, uzun. Evet, şöyle belirli aralıklarda bu şekilde ördüm. Hemen pembe ipimi şöyle bir ilmek kaydırma yapıp kesiyorum. Evet, şimdi hangi renkle devam edeceksiniz? O renk ipi alın ve şöyle herhangi bir yerden bakın, bile olarak arka lob bırakmıştık. Oradan geçiş yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi topluyorum. Umarım net görünüyordur. ...24 adet sık iğnem olacak. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimi toplayıp geleceğim. Evet, bu şekilde 5. sırayı oluşturmuş olduk. Şimdi 6 ve 7, yani 2 sıra boyunca şöyle göstereyim. Düz öreceğiz, artırma ya da eksiltme yapmadan. Her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 8. sıraya geçiyoruz. 5, 6, 7. 8. sırada 1, 2. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 sık iğne bir eksiltme yaparak sıranın sonuna gelelim. Sayımız 18 olacak. Evet, şimdi 8. sıramızda tamamladık. Şu kısmı öreceğiz. Son yaptığım eksiltmemi şöyle ilmek kaydırma gibi yaptım. Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Yandaki ilmeğe bir tekli trabzan, 2 tekli trabzan ve 3 tekli trabzan. Dilerseniz 3 tane yapın, dilerseniz 2 tane yapın. Çok fırfırlı olmasını istemiyorsanız 2 tane yapabilirsiniz. Ve şöyle, tabii ki bunu yine nereden örüyoruz? Ön lobdan filoya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı ilmek içine 1, 2. 2 tane tekli trabzan yaptım. Yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma. Tığıma ipimi alıyorum. 1 ve 2. Yan ilmeğe geçiyorum. İlmek kaydırma. İlmek kaydırma ve tekrar 2 tane tekli trabzan. Etrafını bu şekilde örelim. Evet, şimdi ten rengi ipimizi alıyoruz. Külah kısmını yapacağız. Şöyle bakın, görünen yerlerden
Herhangi bir yerden geçiş yapıyorum. Şu arkadaki ilmeklerimi topluyorum. Bir sıra boyunca bu şekilde öreceğiz. Evet, toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak, ilmeğimiz. Şimdi hemen 10. sıra ile devam edelim. 10. sırada bir sık iğne, bir eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme. Tüm sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, 11 ve 12. sıraları düz öreceğiz. Hiçbir şekilde artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde 2 sıra düz örüp gelelim. Evet, daha fazla devam etmeden içini elyaf ile dolduralım. Evet, şimdi bu sırada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım, 13. sıramızı. Evet, şimdi 8 tane ilmeğimiz kaldı. 14. sırada bunları tek tek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane ilmeğim fazla geldi. Önemli değil. Hiç sorun oluşturmaz. Hemen şimdi son olarak şu içini tamamen doldurduğumuzdan emin olalım. Artık kapatıyoruz. Son sıramız. Biraz daha elyaf koyacağım ben. Tam kapanma olmadan. Evet, burada bir sık iğne, bir eksiltme yapacağım. Bir sık iğne, bir eksiltme. Son kalan ilmeğimi de şöyle 2 tane eksiltme yapıyorum. İpimi biraz fazla bırakıp kestim. Hemen iğneme takıyorum. Şimdi şurada kalan dıştaki ilmeklerden iğnemle geçişler yapıyorum ve iğne ile toplama işlemi. İpimi çekiyorum. Şöyle. Evet, bu sevimli minik dondurmamız hazır sayılır. Şimdi hemen şu üzerindeki sos damlacıklarını dikeceğiz. Şu herhangi bir yerden geçtim. Evet, bu şekilde damlacıkları dikiyoruz. Sosun damlalarını.
Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tamamen süslemek hayal gücünüze kalmış. Dilerseniz çeşitli renkte boncuklar dikebilirsiniz. Üzerine renkli pasta süsleri olarak hani donut işlemelerinde yaptığımız gibi öyle işlemeler de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde hepsini aşağı doğru dikiyoruz. Evet, şimdi üzeri için hemen minik bir vişne ya da kiraz yapacağız. Şöyle pembe ipimi yine alıyorum aynı tonda. Sihirli halkamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne yaptıktan sonra ipimi çektim. Hemen geçiş yapıyorum. Şimdi 6 olan sayımızı 9'a çıkarmak için bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma. 3 kere bu işlemi tekrar ediyoruz. Bir sık iğne ve son artırmamızda yaparak sayımızı 9'a çıkardık. Şimdi bir sıra düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle elimle düzeltiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açın. Yeni videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet, şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapacağım. Üç kere bu işlemi tekrar edelim. Evet, içine az miktarda elyaf koyduktan sonra şöyle iğnemle yine toplama işlemi yapıyorum. Birbirinden güzel anahtarlık modelleri için Sihirli İlmek Sepeti'nin oynatma listelerini kontrol edebilirsiniz. Geçmiş videolarda da çok güzel çalışmalarım mevcut. Evet, bunu hazırladık. Hemen şöyle herhangi bir yerden geçişle dikiyorum. İpimi kestim. Evet, şöyle minik bir yaprağım var. Onu da şöyle alt kısma gelecek şekilde yerleştirdim. Süslemesi tamamen size ait. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz.